Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde hepimizin çok yakından tanıdığı bir efsaneye, Robin Hood'a odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar Robin Hood, Sherwood'un Adalet Savaşçısı başlıklı metinden alıntılar içeriyor. Amacımız da aslında bu çok bilinen hikayenin özünü, karakterlerini ve tabii ki o meşhur adalet temasını sizin için biraz daha açmak, damıtmak. Hadi gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Selamlar. Robin Hood hikayesinin yüzyıllardır popülerliğini korumasının gerçekten de bir sebebi var değil mi? Bu efsane, yani baskıya karşı direnişin, zenginden alıp fakire verme yoluyla bir tür adaletin ve umudun çok güçlü bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Elimizdeki kaynaklarda tam olarak bu temanın nasıl işlendiğini bize gösteriyor aslında. Peki kimdi bu Robin Hood? Yani kaynaklarımız onu nasıl tanımlıyor? Sadece bir haydut mu? Hayır. Aslında Locksley'li Sir Robert adında bir asilzade olarak başlıyor hikaye. Onurlu, genç biri ama işler Kral Richard Haçlı seferlerine gidince değişiyor. Biliyorsunuz o dönem Prens John ve tabii ki Nottingham şerifi yönetimi ele geçiriyor. İşte bu noktada kaynaklar halkın artan vergiler ve zulüm altında ezildiğini söylüyor. Anladım. Yani Robert da bu durumdan etkileniyor. Aynen öyle. Bir tür haksızlığa uğruyor. Bir anlaşmazlık sonucu kanun kaçağı ilan ediliyor. Yani asilzadeyken bir anda her şeyini kaybediyor. Ve sığınağı da meşhur Sherwood Ormanı oluyor. Evet, Sherwood Ormanı. Burası çok kritik. Kaynaklarda da buranın sadece bir saklanma yeri olmadığı vurgulanıyor. Zamanla bir direniş merkezi haline geliyor. Yani o dönemin siyasi atmosferi, kral yok, vergiler artmış, yoksulluk diz boyu, Robin'in eylemlerine bir zemin hazırlıyor adeta. Yani onun kanun kaçağı olması kişisel bir meseleden çok dönemin genel adaletsizliğine bir başkaldırı, bir tepki olarak okunabilir. Ormanda yalnız da değil tabii. O meşhur neşeli adamlar yani Merry Men. Evet. Kendisi gibi haksızlığa uğramış, sistemin dışına itilmiş insanlardan oluşan bir grup kuruyor. Kimler var mesela? Kaynaklar bahsediyor mu? Tabii bahsediyor. Mesela devasa ama çok sadık Küçük John var. Neşeli keşiş, Tak, kılıçta usta Will Scarlet, şarkıcı Alana Dale. Hepsi oldukça renkli karakterler. Ve hepsinin ortak bir amacı, bir mottosu var. Zenginden alıp fakire vermek. İşte bu zenginden alıp fakire verme eylemi üzerinde biraz durmak lazım. Kaynaklar bunu basit bir soygunculuk olarak kesinlikle göstermiyor. Daha çok yozlaşmış düzene, adaletsiz vergi sistemine karşı bir tür sosyal adalet arayışı olarak sunuluyor. Yani bir nevi siz halktan haksız yere alıyorsanız biz de sizden alıp halka geri veririz gibi bir mantık mı? Aynen öyle. Bu otoriteye doğrudan bir meydan okuma. Halkın sesi olmanın, onların hakkını savunmanın bir yolu. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak, mevcut sisteme içeriden çok ciddi bir eleştiri getiriyorlar aslında. Hikayede aşk ve rekabet unsurları da çok belirgin. Güzel Maid Marian var mesela. Evet, Maid Marian, o da soylu bir lady olmasına rağmen Robin'in davasına inanıyor, onu destekliyor ve tabii kalbini de ona kaptırıyor. Bu da ilginç. Yani soylular arasında bile bir bölünme olduğunu, Robin'e sempati duyanların olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle. Marianne karakteri sadece romantizmi sağlamıyor, aynı zamanda bu iç bölünmeyi ve Robin'e olan desteğin farklı kesimlerden gelebildiğini gösteriyor. Diğer yanda ise tabii ki baş düşman var, Nottingham şerifi. Ah evet, Şerif. O da tam anlamıyla Robin'in savaştığı o adaletsiz, açgözlü ve baskıcı sistemi temsil ediyor. Sürekli Robin'i yakalamak için planlar yapıyor, tuzaklar kuruyor, özellikle o meşhur okçuluk yarışmaları. Evet, o yarışma sahnesi çok klasiktir. Robin kılık değiştirip katılır, kazanır ve şerifi yine alt eder. İşte bu sahneler önemli. Çünkü Robin'in sadece kaba kuvvetle değil, aynı zamanda kıvrak zekasıyla, kurnazlığıyla ve tabii okçuluktaki o inanılmaz ustalığıyla sisteme nasıl meydan okuduğunu gösteriyor. Bu onun karakterinin ayrılmaz bir parçası. Peki hikaye nasıl bir dönüm noktasına ulaşıyor? Kralın dönüşüyle mi? Aynen öyle. Kral Richard'ın Haçlı seferlerinden dönüşü hikayenin gidişatını tamamen değiştiriyor. Kaynaklara göre kral
yokluğunda Prens John ve Şerif'in neler yaptığını, halka nasıl zulmettiklerini öğreniyor. Ve Robin'in aslında kötü biri olmadığını anlıyor. Tam olarak Robin'in aslında kendisine sadık kaldığını, sadece adaletsizliklere karşı mücadele ettiğini anlıyor ve onu affediyor. Üstelik topraklarını da geri veriyor sanırım. Evet, hem affediyor hem de elinden alınan haklarını, topraklarını iade ediyor. Robin böylece kanun kaçağı statüsünden çıkıp bir kahramana dönüşüyor. Bu affedilme anı çok önemli o zaman. Çok önemli, evet. Çünkü bu, Robin'in eylemlerinin suç değil, yozlaşmış geçici bir yönetim altında aslında meşru bir adalet mücadelesi olduğunun en üst otorite, yani kral tarafından onaylanması anlamına geliyor. Efsanenin sonu farklı versiyonlarda biraz değişebiliyor tabii. Bazılarında Marianne'la evlenip mutlu yaşadığı, bazılarında halkın koruyucusu olarak ormanda kalmaya devam ettiği anlatılır. Ama ana fikir hep aynı kalıyor. Sonunda adalet bir şekilde yerini buluyor, haksızlık yapanlar cezalandırılıyor. O zaman özetle şunu söyleyebiliriz. İncelediğimiz kaynaklar Robin Hood'u basit bir orman haydudu olarak değil, aksine baskıya karşı direnişin, halkın sesinin ve zor zamanlarda bile sönmeyen bir adalet umudunun sembolü olarak resmediyor. Kesinlikle. Ve belki de dinleyicilerimizi üzerinde düşünebilecekleri bir soru bırakabiliriz burada. Bu Robin Hood arketipi, yani nedir bu? Haksız düzenlere meydan okuyan, mazlumun yanında duran, adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışan kahraman figürü, günümüzdeki hikayelerde, filmlerde, hatta toplumsal hareketlerde sizce nasıl yankı buluyor? Bu yankıyı nerelerde görüyorsunuz? Belki de Sherwood Ormanı'nın o direniş ruhu, farklı biçimlerde de olsa, hala aramızda dolaşıyordur. Bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bu derin yolculuk için teşekkürler. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Hoşça kalın. Hoşça kalın.